Merhaba, bu videoda sizlerle modern edebiyatın en sarsıcı eserlerinden biri olan George Orwell'ın 1984 romanını inceleyeceğiz. Bu kitap sadece bir distopya değil, insan özgürlüğünün, gerçeğin ve bireyin toplum karşısında nasıl ezilebileceğinin derin bir sorgulaması. Özellikle propaganda, zihin kontrolü ve gözetim gibi konuları öyle ustalıkla işliyor ki okurken hem geriliyor hem de günümüz dünyasını sorgulamaya başlıyorsunuz. Sizde yeni pencereler açıyor. Bu kitabı okuyanlar tekrar tekrar okuduklarını söylüyorlar. Mesela kitabın çevirmeni Celal Üster, kitabın sonundaki ekler bölümünde kitabı çok kez okuduğunu, her okuyuşta farklı anlamlar bulduğunu söylüyor. Kitap değişmiyor ama okuyan bizler değişiyoruz. Az önce de söylediğim gibi ben Can Yayınları'ndan Celal Üster çevirisiyle okudum. Bir kitabı yazarından bağımsız düşünemeyiz. George Orwell'ın hayatı 1984'ün satır aralığında öyle güçlü bir şekilde hissediliyor ki onun deneyimlerini, korkularını ve ideallerini bilmeden bu eseri tam anlamıyla kavrayamayız. O yüzden notlarımı hazırladım. Sırasıyla George Orwell'ın hayatından, 1984'ün detaylarından, özellikle propaganda, zihin kontrolü ve gözetim gibi konulara ve yazarın kendi yaşamıyla bu eser arasındaki bağlardan bahsedeceğim. Bu arada videonun daha çok kişiye ulaşması için beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye özen gösteriyorum. George Orwell asıl adıyla Eric Arthur Blair 25 Haziran 1903'te Hindistan'ın Motihari şehrinde doğdu. O dönemde Hindistan İngiliz sömürgesiydi ve George Orwell'ın babası sömürge yönetiminde bir memurdu. Annesi George Orwell'ı ve iki kardeşini büyütmek için İngiltere'ye döndü. Böylece George Orwell'ın çocukluğu İngiltere'nin kırsal bölgelerinde geçti. Ailesi ne çok zengin ne de çok yoksuldu. Ama sınıf farklarının keskin olduğu bir toplumda Orwell erken yaşta bu eşitsizlikleri fark etti. 8 yaşında prestijli bir yatılı okula burslu olarak kabul edildi. Ama burada alt sınıf bir öğrenci olarak dışlandı. Bu deneyim onun hem otoriteye hem de sosyal hiyerarşilere karşı ömür boyu sürecek bir mesafe geliştirmesine neden oldu. Daha sonra Eton Koleji'nde okudu. Burada parlak bir öğrenciydi ama akademik bir kariyer yerine macera aradı. 1922'de 19 yaşında Burma'ya, bugünkü Myanmar'a giderek İngiliz sömürge polisi olarak çalışmaya başladı. Burma'daki 5 yıl George Orwell'ın hayatını değiştirdi. Sömürgeciliğin vahşetini, baskıyı ve adaletsizliği bizzat gördü. Yerel halka uygulanan şiddeti emretmek zorunda kalması onda derin bir suçluluk uyandırdı. Bu onun İngiliz emperyalizmine karşı öfke duymasına ve kalemini bir silah gibi kullanmasına yol açtı. 1927'de istifa edip İngiltere'ye döndü ve yazar olmaya karar verdi. Ancak önce yoksulluğu ve işçilerin hayatını anlamak istedi. Londra ve Paris'in varoş yerlerinde yaşadı. Bulaşıkçılık yaptı. Sokaklarda dilendi. Bu deneyimler ilk kitabı Paris ve Londra'da 5 parasızı doğurdu. Orwell 1930'larda sosyalist fikirlere yakınlaştı ama hiçbir zaman körü körüne bir ideolojiye bağlanmadı. 1936'da İspanya İç Savaşı'na katıldı. Faşizme karşı savaşmak için solcu milislere katıldı. Ancak burada komünist grupların kendi yoldaşlarını nasıl susturduğunu, propaganda ile gerçeği nasıl çarpıttığını gördü. Bu onun totaliter rejimlere karşı ömür boyu sürecek bir mücadele başlatmasına neden oldu. İspanya'daki anılarını Katalonya'ya selamday anlattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında BBC'de çalıştı ama propaganda işlerinden rahatsız oldu. Savaş sonrası 1945'te Hayvan Çiftliği'ni yayımladı. Bu kısa alegori Stalin yönetimini eleştiren bir başyapıttı. George Orwell daha sonra 1984'ü yazmaya başladı. Kitabı 1948 yılında bitirdi. Kitabın ismini de buradan ilhamla 48'i ters çevirip 84 yaparak 1984 yaptı. 1949'da ise 1984'ü yayımladı. Bu eser George Orwell'ın hem en büyük başarısı hem de son romanı oldu. Tüberküloz onu genç yaşta yıprattı. 1984'ü yazarken hastane odalarında ölümle burun burunaydı. 21 Ocak 1950'de sadece 46 yaşındayken Londra'da hayata veda etti. Geriye özgürlüğün ve gerçeğin savunucusu bir kitabı 1984'ü zamansız bir eseri bıraktı. Hikaye 1984 yılında hayali bir ülkede Okyanusya'da geçiyor. George Orwell'ın yazdığı dönemde 1940'larda bu geleceği temsil ediyordu. Dünya 3 süper güç arasında bölünmüş. Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya. Sürekli savaş halindeler. Ama bu savaşlar bir tiyatro gibi. Asıl amaç halkı korkuyla kontrol etmek. Okyanusya
Parti adlı totaliter bir rejim tarafından yönetiliyor. Partinin lideri her yerde afişleri olan tanrısal bir figür, büyük birader. Ana karakterimiz Winston Smith 39 yaşında sıradan bir parti çalışanı. Gerçek bakanlığında çalışıyor. Görevi eski gazete ve belgeleri değiştirerek geçmişi partinin istediği gibi yeniden yazmak. Ama Winston bu dünyadan nefret ediyor. Partinin her hareketini izlediğini, düşünceleri bile kontrol ettiğini biliyor. Evlerde Telegram adı verilen cihazlar sürekli propaganda yayıyor ve aynı anda mikrofonlarla, kameralarla insanları gözetliyor. Düşünce polisi partiye karşı en ufak bir şüpheyi bile cezalandırıyor. Hatta düşünce suçu diye bir kavram var. Yanlış düşünmek bile ihanet sayılıyor. Winston gizlice bir günlük tutmaya başlıyor. Bu kendi varlığını, bireyselliğini hatırlama çabası. Sonra Julia adında bir kadınla tanışıyor. Julia partinin ahlak kurallarına uymayan özgür ruhlu biri. İkisi yasak bir aşk yaşamaya başlıyor. Bu hem bir başkaldırı hem de bir umut ışığı. Ancak partinin gözünden kaçmak imkansız. Winston ve Julia direniş hareketine katıldıklarını sanırken aslında bir tuzağa düşüyorlar. O'Brien adlı bir parti üyesi onları kandırıyor ve yakalatıyor. Hikaye Winston'ın işkenceyle yeniden eğitilmesi ve sonunda büyük biradere teslim olmasıyla bitiyor. Propaganda 1984'ün temel taşlarından biri. Parti gerçeği tamamen kendi kontrolü altına almış. Gerçek Bakanlığı ironik bir şekilde yalan üretme merkezi. Winston'ın işi eski gazeteleri, kitapları hatta fotoğrafları değiştirerek geçmişi yeniden yazmak. Örneğin partinin eski bir düşmanı bir gün kahraman ilan edilirse tüm kayıtlar buna göre güncelleniyor. Eski belgeler yakılıyor, anılar siliniyor. İnsanlar geçmişin ne olduğunu unutuyor. Çünkü parti geçmişi kontrol eden geleceği kontrol eder diyor. Propaganda sadece belgelerle sınırlı değil. Parti sloganlarla halkı manipüle ediyor. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Bu sloganlar mantığı tersine çeviriyor. İnsanları çelişkili fikirlere alıştırmak için tasarlanmış. Nefret haftası gibi etkinlikler halkı düşmanlara, ki bu düşmanlar sürekli değişiyor, karşı öfkeyle dolduruyor. Bir gün Avrasya düşmanken ertesi gün Doğu Asya oluyor. Kimse bu değişikliği sorgulamıyor. Çünkü propaganda kolektif hafızayı yok etmiş. Propagandanın en korkutucu yanı bireyin kendi anılarına şüphe düşürmesi. Winston bir keresinde çocukluğundan bir anıyı hatırlamaya çalışıyor. Ama partinin yalanları yüzünden kendi zihninden emin olamıyor. Mesela Okyanusya'nın kiminle savaşta olduğunu bile kesin olarak hatırlayamıyor. Propaganda sadece dış dünyayı değil, bireyin iç dünyasını da ele geçiriyor. Orwell burada propagandanın bir silaha dönüştüğünü gösteriyor. Gerçeği yok ederek insanı kendi benliğinden koparıyor. Zihin kontrolü 1984'ün kalbi. Parti sadece davranışları değil, düşünceleri de kontrol etmek istiyor. Bunun en korkutucu aracı çift düşün. Çift düşün aynı anda iki zıt fikre inanmak ve her ikisini de doğru kabul etmek demek. Örneğin parti hem savaş barıştır diyor hem de savaşın korkunçluğunu övüyor. İnsanlar bu çelişkiyi fark etmeden yaşıyor. Winston çift düşünü uygulamakta zorlanıyor. Çünkü mantığı ve anıları hala direniyor. Ama parti bu direnci kırmak için her şeyi yapıyor. Zihin kontrolü dil üzerinden de sağlanıyor. Parti yeni dil adında bir dil geliştiriyor. Bu dil kelime dağarcığını daraltarak düşünme yeteneğini kısıtlıyor. Mesela özgürlük kelimesi ortadan kalkarsa insanlar özgürlüğü hayal bile edemiyor. İyi yerine sadece artı iyi ya da çift artı iyi gibi kelimeler kullanıyor. Böylece karmaşık düşünceler ifade edilemiyor. Yeni dilin amacı düşünce suçunu imkansız hale getirmek. Çünkü suç düşüncesi için kelime kalmıyor. Bu Orwell'ın dilin düşünceyi şekillendirdiğine dair derin bir gözleme. Zihin kontrolünün bir diğer boyutu duyguların manipülasyonu. Parti sevgi ve korkuyu birleştiriyor. Büyük birader hem korkulan bir lider hem de sevilen bir figür. İnsanlar ona karşı hem saygı hem de bağlılık hissediyor. Winston'ın sonunda büyük biraderi sevmesi zihin kontrolünün nihai zaferi. Parti insanları kendi kendilerine sansür yapmaya da zorluyor. Telesekreterler yüzünden kimse özgürce konuşamıyor. Ama daha kötüsü insanlar kendi düşüncelerini bile denetliyor. Winston günlüğüne yazarken bile suçluluk hissediyor. Çünkü içten içe düşünce polisinin onu izlediğini biliyor. Bu zihnin
tamamen ele geçirilmesi, özgür düşünce bir hayal oluyor. Partinin zihin kontrolü sadece çift düşünün ve yeni dille sınırlı değil. Çok daha karmaşık ve sistematik teknikler kullanılıyor. Bu teknikleri tek tek inceleyelim. 1. Sürekli propaganda ve bilgi bombardımanı. Parti tele ekranları aracılığıyla 24 saat propaganda yayını yapıyor. İstatistikler, zafer haberleri, düşmanlara karşı öfke dolu konuşmalar. Bu bombardıman insanları düşünmekten alıkoyuyor. Zihin sürekli bilgi akışıyla meşgul olduğu için eleştirel düşünceye yer kalmıyor. Mesela Winston tele ekranının yalan istatistiklerini duyuyor ama onları sorgulayacak vakti ya da enerjisi olmuyor. 2. Korku ve işkence ile koşullandırma. Parti 101 numaralı oda gibi işkence odalarıyla zihinleri yeniden şekillendiriyor. Winston'ın fare korkusuyla yüzleştirilmesi klasik bir koşullandırma tekniği. O'Brien, Winston'ın en derin korkularını kullanarak onu kırıyor. Bu zihnin iradesini yok etmenin bir yolu. İşkence sadece fiziksel değil, psikolojik olarak bireyi çaresiz bırakıyor. Winston sonunda 2 artı 2 eşittir 5 demeyi kabul ediyor. Çünkü korku mantığını alt ediyor. 3. Kolektif ritüeller ve grup psikolojisi. Nefret haftası ve 2 dakika nefret gibi etkinlikler grup psikolojisini kullanıyor. İnsanlar toplu halde düşmanlara öfke kusarken bireyselliklerini kaybediyor. Winston 2 dakika nefes sırasında kendini öfkeye kaptırıyor. Bu partinin kolektif duyguları manipüle ederek bireyi sürüye dönüştürmesinin bir örneği. Bu ritüeller zihni ele geçirmenin ötesinde bireyi topluluğun bir parçası olmaya zorluyor. 4. Bellek manipülasyonu. Parti geçmişi yeniden yazarak insanların anılarını çarpıtıyor. Winston kendi çocukluğundan bir anıyı hatırlamaya çalışırken şüpheye düşüyor. Partinin yalanları onun belleğine sızmış. Bu teknik bireyin kendi tarihine yabancılaşmasını sağlıyor. İnsanlar kendi deneyimlerine güvenemedikleri için partiye bağımlı hale geliyor. 5. Aşk ve bağlılık transferi. Parti bireylerin duygusal bağlılığını kendine yönlendiriyor. Winston ve Julia'nın aşkı parti tarafından yok ediliyor. Çünkü özel bağlar partiye sadakati tehdit ediyor. O'Brien, Winston'ı işkenceyle büyük bir iradeyi sevmeyi zorluyor. Bu zihnin duygusal alanını ele geçirmenin bir yolu. Sevgi partiye adanmış bir tapınmaya dönüşüyor. 6. Kendi kendine sansür. Parti insanları öyle bir korkuyla sarıyor ki bireyler kendi düşüncelerini sansürlemeye başlıyor. Winston günlüğüne yazarken bile suçluluk hissediyor. Çünkü zihninde bir iç polis yaratılmış. Bu partinin en büyük başarısı. İnsanlar dışarıdan bir müdahale olmadan kendi özgürlüklerini kısıtlıyor. Bu teknikler partinin zihin kontrolünü bir sanat haline getirdiğini gösteriyor. Orwell burada sadece totaliter rejimlerin değil, modern toplumların da zihinleri nasıl manipüle edilebileceğine dair bir uyarı sunuyor. Mesela sosyal medya algoritmaları, sürekli bilgi akışı ve reklamlar bugün de benzer bir etki oluşturmuyor mu? Gözetim 1984'ün omurgası. Parti her an herkesi izliyor. Tele ekranlar evlerde, sokaklarda, iş yerlerinde sürekli propaganda yayınlıyor ve aynı anda mikrofonlarla, kameralarla insanları takip ediyor. Winston tele ekranı görüş açısından saklanarak günlüğünü yazıyor. Ama yine de tam bir gizlilik bulamıyor. Bu gözetimin psikolojik ağırlığını gösteriyor. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Tele ekranlar sadece izlemekle kalmıyor. İnsanları sürekli bir performans sergilemeye zorluyor. Winston yüz ifadesini kontrol etmek zorunda. Çünkü yanlış bir bakış bile onu ele verebilir. Gözetim teknoloji ile sınırlı değil. İnsanlar birbirini izlemeye teşvik ediliyor. Çocuklar ailelerin düşünce polisine ihbar ediyor. Komşular, arkadaşlar, sevgililer bile potansiyel bir casus. Winston ve Julia'nın aşkı bu yüzden hem tehlikeli hem de trajik. Çünkü özel bir alan yok. Parti bireylerin en mahrem duygularını bile kontrol etmek istiyor. Mesela Julia'nın gizlice Winston'a seni seviyorum notu vermesi bu gözetim altında bir mucize gibi. Ama bu mucize kısa sürede yok oluyor. Düşünce polisi gözetimin en korkutucu yüzü. Onlar sadece davranışlar değil, yüz ifadelerini, ses tonunu, hatta rüyaları bile izliyor. Winston yüz suçu diye bir şeyden bahsediyor. Yanlış bir bakış sizi hain ilan edebilir. Bu gözetimin bireyi nasıl bir paranoya sürüklediğini gösteriyor. İnsanlar sadece izlendikleri için değil, izlendiklerini bildikleri için değişiyor. Mesela Winston bir keresinde tele ekranın önünde büyük bir radyoyu övmek zorunda kalıyor. Bu onun iç dünyasıyla dış dünyası arasındaki uçurumunu derinleştiriyor. Gözetimin amacı sadece suçları yakalamak değil,
suç düşüncesini tamamen ortadan kaldırmak. Parti insanları öyle bir korkuyla sarıyor ki kimse isyan etmeyi aklından bile geçiremiyor. Winston'ın yakalanması bu sistemin kusursuzluğunu gösteriyor. Direniş sadece bir illüzyon. Orwell burada gözetimin sadece bir kontrol aracı olmadığını, aynı zamanda bireyselliği yok ettiğini vurguluyor. Günümüzde güvenlik kameraları, veri toplama ve sosyal medya izlemeleri bu gözetim kültürünün bir yansıması. Propaganda, zihin kontrolü ve gözetim 1984'ün distopik dünyasını bir cehenneme çeviriyor. Winston'ın trajedisi bu sisteme karşı koymaya çalışması ama sonunda yenilmesi. Günlüğü, cüra ile aşkı, direniş hayalleri. Hepsi partinin gücü karşısında eriyip gidiyor. Roman umutsuz bir notla bitiyor. O büyük biraderi seviyordu. Ama bu umutsuzluk aynı zamanda bir uyarı. Orwell bize şunu düşündürüyor. Gerçek ne kadar manipüle edilirse edilsin bir yerlerde hala var. Ama onu savunmazsak kaybolabilir. Kitabı okurken Winston'ın çaresizliğini, korkusunu ve kısa bir an için bulduğu umudu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Propaganda sizi yalanlara inandırırken zihin kontrolü kendi gerçeğinizi sorgulatıyor. Gözetim ise özgürlüğünüzü elinizden alıyor. Romanı bitirdiğimde aklımda şu soru yankılandı. Günümüz dünyasında ne kadar özgürüz? Ya da fark etmeden bir tele ekranların gölgesinde mi yaşıyoruz? Bu soruyu size de sormak istiyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Orwell 1984'ü yazarken İspanya İç Savaşı'ndaki propaganda ve baskı deneyimlerinden ilham aldı. Komünist grupların kendi yoldaşlarını susturduğunu, gerçeği çarpıttığını gördü. Stalin ve Hitler rejimlerinin propagandaları 1984'ün gerçek bakanlığını şekillendirdi. Partinin çift düşün sistemi ve zihin kontrol teknikleri Orwell'ın totaliter rejimlerin zihinleri nasıl manipüle ettiğini gözlemlemesinin bir yansıması. Burma'daki polislik yılları George Orwell'a gözetimin ve otoritenin bireyi nasıl ezdiğini öğretti. Yerel halkı izlemek, onları cezalandırmak zorunda kalması onda derin bir suçluluk uyandırdı. Büyük biraderin her yerde olan gözleri George Orwell'ın sömürgecilikteki bu denetim kültüründen izler taşıyor. Winston'ın isyanı Orwell'ın otoriteye karşı kendi başkaldırısını yansıtıyor. Orwell hayatı boyunca gerçeğin peşindeydi. Gazeteci olarak yoksulluğu ve adaletsizliği yazarken dürüstlüğe önem verdi. 1984'te partinin geçmişi yeniden yazması George Orwell'ın propagandanın gerçeği yok etme gücünden duyduğu korkuyu gösteriyor. Winston'ın günlüğü Orwell'ın yazma tutkusunun gerçeği koruma çabasının bir sembolü. Orwell fikirleri yüzünden sık sık yalnız kaldı. Sosyalist olmasına rağmen Stalin'i eleştirdi. Emperyalizme karşı çıktı. Ama İngiliz elitinden de uzak durdu. Winston'ın yalnız direnişi George Orwell'ın kendi mücadele ruhunu yansıtıyor. Ama Winston'ın yenilgisi belki de Orwell'ın totaliter sistemlerin gücüne dair karamsarlığını gösteriyor. Orwell 1984'ü yazarken tüberkülozla mücadele ediyordu. Ölümle yüzleşmesi romanın karanlık tonunu etkiledi. Winston'ın 101 numaralı odadaki işkencesi George Orwell'ın kendi hastalığındaki çaresizliğini hatırlatıyor. Yine de roman bir uyarı olarak yazıldı. George Orwell insanlığa bir mesaj bırakmak istedi. 1984 sadece bir distopya değil, güç, kontrol ve insan doğası üzerine bir felsefi inceleme. Orwell, Jean-Jacques Rousseau'dan Hobbes'e kadar pek çok düşünürden etkilendi ama kendi bakış açısını yarattı. Güç sadece baskı için değil, zihni yeniden şekillendirmek için de kullanılır. Propaganda, zihin kontrol teknikleri ve gözetim bu felsefenin araçları, bireyi yok etmenin anahtarları. 1984-1940'larda yazıldı. Ama gözetim kameraları, sosyal medya algoritmaları, sahte haberler ve veri toplama çağında daha da anlamlı. Teleekranlar belki de akıllı telefonlarımız. Büyük birader belki de görünmez bir sistem. Zihin kontrol teknikleri reklamlardan siyasi kampanyalara kadar her yerde. George Orwell'ın korkuları hala geçerli. Bu romanın zamansızlığını gösteriyor. 1984 sadece bir distopya değil. George Orwell'ın sömürgecilikten, savaşlardan, propagandadan ve kendi yalnızlığından taşıdığı bir eser. Winston'ın hikayesi hepimizin özgürlük arayışına dokunuyor. Ama propaganda, zihin kontrolü ve gözetim bu özgürlüğü nasıl tehdit edilebileceğini haykırıyor. Roman bize bir ayna tutuyor. Gerçek ne kadar çarpıtılırsa çarpılsın
bir yerlerde var. Ama onu korumak bizim elimizde. Peki ya biz günlük hayatımızda gerçeği ne kadar sorguluyoruz? Ya da fark etmeden bir tele ekranların gölgesinde mi yaşıyoruz? Belki de hepimiz bir şekilde kendi büyük biraderlerimizle mücadele ediyoruz. Sizce de öyle değil mi? Kitabın ana fikrine gelirsek 1984 bize totaliter bir sistemin bireyi, gerçeği ve insanlığı nasıl yok edebileceğini gösteriyor. Orwell şunu söylüyor. Propaganda gerçeği çarpıtır. Zihin kontrolü bireyselliği yok eder. Gözetim ise özgürlüğü imkansız kılar. Ama bu karanlık tabloya rağmen insanlık gerçeğe ve özgürlüğe sahip çıkarak direnebilir. Yeter ki sorgulamaktan vazgeçmesin. Özgürlük sadece bir hak değil, uğruna mücadele edilmesi gereken bir sorumluluk. İncelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazmayı unutmayın. 1984'ü okuduysanız romanın en çok hangi kısmı sizi sarstı, ufkunuzu açtı, günümüzde romanı nasıl bağdaştırıyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. İlk kez izliyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.